Sagopa Kajmer, feat. Patron, feat. Patron. Şimdi ya benim için kanal tarihinde yapacağım, şu ekranımı değiştireyim. Açalım. Ya bu kadar istek üzerine yapacağım. Fikirlerimi söyleyeceğim, daha doğrusu sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir açalım. Öncelikle parçamız bir arkada bir dursun. Sesini kısalım iyice. Tamam. Şimdi ben parçayı dinledim. Bir kere heyecanla beklenen bir parça. Patron çok başarılı bir rapçi. Gerçekten. Bizim kanalda her ne kadar ilk yaptığımız onunla ilgili analiz bayağı kısa bir süreyi kapsasa da daha uzun süreler kendisiyle ilgili bir şeyler yapmak için bekliyorum. Yani daha detaylı bir şeyler yapmak için bekliyordum. Sagopa Kajmer konuk da aldığımız müthiş, bu işte bir efsane. İkisinin düeti tabii ki bir yangın potansiyelin daha isimlerin bir araya gelmesinde taşıyor. Şarkı da öyle aslında. Bakıyorum. Ama bir tık bende böyle bir şey, bu tamamen benimle alakalı ama. Yani zaten buradaki değerlendirmelerim şey değil. Bakın bazı bir şeylerde, özellikle mesela teknik değerlendirmeler yaparken bazı şeyler şahsa münhasır değildir yani. Hani ya bir adam sesini burada kullanamıyor dersin. Kullanamayınca da yani bunun başka bir açıklaması yoktur. Bu nettir. Ama atıyorum ya ben bu şarkıyı çok sevdim dediğin zaman bu şarkıyı sen sevmiş olursun abi. O şarkı dünyada sadece 5 kere de dinlenmiş olabilir. Milyonlarca kere dinlenmiş olabilir, sen sevmezsin. Bu böyle. Benim ilk aklıma takılan başka bir şey oldu. Yani bu sesle ne kadar alakalıdır? Bence %100 alakalı ama birçoğunuz şey düşünebilirsiniz. Yani ne alakası var abi falan. Bunu da diyebilirsiniz. Hepsine saygı duyarım. Net söyleyeyim yani. Çünkü müzik böyle kesin doğruların olduğu bir şey değil. Herkesin fikri bambaşkadır. Benim şahsi fikrim, bakın. Aksın. Parça giriyor. Parçaya patron başlıyor. Çünkü Sagopa Kajmer'le feat yapıyor. Yani feat olarak Sagopa Kajmer bu parçaya gelmiş gibi duruyor. Öyle yazıyor çünkü. Şimdi burada şöyle bir durum var bence. Parça tavanda başlıyor. Arkada kemanlar var, altyapı giriyor, bir altta giden bir bağlama duyuyorum. Tavanda başlıyor parça. Arkadan cevaplar geliyor ve müthiş bir tansiyonla giriş var. Ama bu tansiyonun içinde patronun çok güçlü, etkileyici bir sesi var. Patron karizmatik sese sahip, net sese sahip bir adam. Bir de melodik. Tamamen melodik bir parça zaten. Hani rapi de melodik. Her şeyi melodik. Ama bu sanki bu kadar enstrümanın arasında daha parçanın başında öyle bir yerden giriyoruz ki parçaya. Ben nakarat hissi taşıyorum. Ama nakarat değil bu. Değil mi? Nakarat başka bir yerde var. Yani parçanın nakaratı ortalarda bir yerde gizli. Şimdi bu nedenle ben ilk dinledim, dedim ki acaba dedim yani bu parçada başta patron girmiş ama ya acaba başta patron girmese miydi? Çünkü düzenlemeyle alakalı da olabilir bu düşündüğüm şey. Ya tam net böyle şu diyemem. Fakat bunun üzerine ben kendim acaba öyle mi diye ya merak ettim. Bu tamamen kendi şahsi şeyim. Parçanın düzenlemesini değiştirdim. Efendim işte patronu aldım. İkinci kısma koydum. Parçaya Sagopa Kajmer girdi. Hatta parçaya nakaratla başladım. Nakarattan sonra Sagopa Kajmer giriyordu. İkinci bölümde de patron giriyor. Böyle bir düzenleme yaptım. Yani şimdi onu sizle paylaşmak istemiyorum. Ama ben yerini değiştirdim her şeyin. Yani size buradan açıp bak böyle falan dinletmeyeceğim. Ama bu yerleştirmeler sonucunda şöyle bir fikir değişikliği bende ortaya çıktı şahsen. Belki ileride kendiniz de buna bakabilirsiniz yani işte ileri alırsınız falan filan. Bu zor bir şey değil. Herhangi bir düzenleme değişikliği yapmadım yani aranjeyi değiştirmedim. Fakat bu güçlü aranjeyle giriş bence patronun sesini bu aranjmanın altında ve okuduğu yerde kalın bir ton. Çünkü bir de renk olarak Sagopa Kajmer net bir bariton. Net bir bariton. Kirli ses kullanan bir bariton. Karanlık kullanan bir bariton. Fakat patronun karakteri evet baritonel karakter taşıyor. Fakat daha keskin kullanıyor aslında. Bayağı keskin kullanıyor. Fakat o da fili okumaya başlayınca beraber Sagopa Kajmer'le bu büyük aranjmanın içinde bence küçülmüş. Volüm olarak küçülmüş. Duymam zorlaşıyor onu. Bakın. Harika vokaller var arkada. İşte bu harika vokaller parçanın başında bu kadar yüksek girdiği zaman
Bende şu hissi duyuruyor. Ya bu parça bitiyor mu acaba? Biter gibi başlıyor parça sanki diye bir his uyandırdı. Bakın. Sanki parça bitiyor şu anda. Oysa parça başlamış durumda. Öyle değil mi? Gidelim. Sonra parçanın bir durulma bölümü var. Sakinleşme. Bayağı vokaller. Çok güzel vokaller gizlenmiş. Yani çok uğraşılmış, çok emek harcanmış. Çok belli bu. Evimde. Hele bu vokalleri zaten patronun kendisi yaptıysa müthiş müzikal, güzel müzikal iş yapılmış burada. Tertemiz her şey. Ya belki autotune aletleri var. Autotune değil ama hani bu harmonize yapmak için efektler var. Kendi sesinden 3 ses üretiyor. Belki onlar kullanılmıştır. Tamam. Parça tavanda giriyor, sonra aşağı iniyor. Gidelim. Gidiyorum. Bir sabahım. Zaten okuyuşunda da o agresif ifadeyi biraz kapalı ağız kullanıp bir sabah ve kelimeleri de birbirine bağlayarak kullanıyor. Yani bir sabahım var gibi değil. Bir sabahım var gibi. Hani bu hakikaten yorgunluğu anlatmanın bir şekli. Tiyatral şekli. Şarkılarda her zaman aynı şeyleri kullandığın zaman aynı başarı olmaz. Bazı şarkılarda öyle kullanmadın mı olmaz. Yani bu sabahım dediğin bazı şarkıda bu ne ya dersin, hiçbir şey anlamıyorum. Ama bazı şarkıda da öyle kullanmadığın zaman bu ne ya dersin, hani çiğ olmuş parça. Şimdi hikaye, anlattığın konu, duygu, müziğin yeri, tonu birleştiği zaman bunlar kullanılabiliyor. Her zaman da işe yarıyor işte. Burada işe yaramış belli. Şimdi sonra nakarat giriyor. Şimdi bakın. Şimdi bakın Sagopa giriyor. Sagopa gayet naif okuyor. Bakın patronun verdiği cevaplara bakın. Ne oldu kendin? Daha ön maskta toplanmış keskin bir renk cevap veriyor. Bakın. Bayağı gördüğünüz gibi o kirli klasik Sagopa okuyuşu. Çok güzel bir nakarat. Çok güzel bir melodi gerçekten, hani klasik, şık. Yani unutulmayacak melodi bunlar. Bu melodi kolay kolay unutulmaz. Yıllar sonra da bu parçayı tekrar açıp dinleyebilirsin yani. Bu anlamda kesinlikle. Şimdi ondan sonra Sagopa giriyor. Yani net söyleyeyim, Sagopa'nın part efsane olmuş ya. Efsane olmuş abi. Yani şu bölüm baştan sona bir şiirsel olmuş. Hem sözler felaket güzel. Felaket güzel. Ve bir de bakın şimdi bunu demek istediğim şimdi çok iyi anlatacağım. Bakın Sagopa girdiğinde bakın altyapıya. Bak giriyor Sagopa. Pat. Gördünüz? Sagopa var değil mi? Altyapı çekildi. Kickler çekildi. Bir tek gitar gibi bir şey kaldı bakın. Bayağı da gidiyor. Bakın gene o kemanlar falan yok. Yani düzenleme çok tatlı bir şekilde tırmanıyor. Patronun girişine bakın. Ve cevaplar da var. Kemanlar var. Bana burası çok kalabalık geldi. Yani giriş için çok kalabalık geldi. Sagopa burada aslında bu altyapının üzerine girerek biraz daha sözleri bize göstermeye başlıyor. Yani nasıl diyeyim ben size? Benim burada tek içime sinmeyen şey, tamamen şahsi fikrim. Birçok insan bayılabilir. Bu da herkesten herkese değişir. Bunlar kural değildir. Benim söylediklerim de asla ve kata kural değildir. Bu benim fikrim. Acaba patron girdiği yerde de böyle bir nakaratla girip sonra bir tamamen patronun dediklerine odaklansaydık. Veya parçaya Sagopa önce girseydi. Sonra ikinci bölümde patron artık parça devam ederken tavanda bitirmeyi mi yapsaydı? Benim böyle bir düşüncem oldu. Çünkü aranjmanın tavanı başta,
ortada düşüyor ama baştaki bitirir gibi bir hale geliyor falan. Çok kafam karıştı ya. Çok kafam karıştı o bakımdan. Ya Sagopa'nın kısım uçuyor. Uzunca söyledim kısaca ama anlatmak istediklerim var, yüzüme bakarak dinle. Ve lirik sadece söz değil, melodi de çok güzel. Söylediklerim daireler içimde. Belki gözlerim yağmura doydu, doğacak güneşler peşimde. Sanki bebeği beşiğindeyken babası uçurum eşiğinde. Hep Sagopa'yı dinliyorsun yani. Bayağı dinliyorsun. Aynen öyle. Felaket, felaket. Eşiğinde. Aynen öyle. Ben buraya hasta oldum abi. Yani böyle tam orayı yakalarsın, hani koparıp alırsın. Müthiş bağlantı. Uçurum eşiğinde. Yine aynen öyle. Müthiş, müthiş, müthiş güzel. Metropolde. İnanda savrulanan arabamın izleri duruyor şarampolde. Oldu gözümün bebeği tuzlu gölde. Müthiş abi, müthiş. Ve akıyor da parça, gidiyor da yani. Nerede akıyor sahne. Hele buralar. Buralar hele. Yönetmen. Felaket abi. Ya, muhteşem yani. Verdim kalbimin gereksiz işine. Yaşarım hayatı gelişine. Aldırmam kırgelin çekiliş. Hani patronla feat yapmak Sagopa'yı böyle başka bir heyecana ve tansiyona çıkarmış. Ve işin sonucunda bu sefer acayip Sagopa'dan daha da fazla renkler görebiliyorsun. Daha da fazla bugüne kadar hani çok sık rastlanmayan farklı farklı okuma biçimleri, okuma stilleri. Tepede Drama, trajik komik. Burada benim gibi verdim kalbimin gereksiz işine. Yaşarım hayatı gelişine. Aldırmam neyse, ben çok beğendim Sagopa'nın parçasını genel olarak. Sonra da parça bitiyor zaten. kırım beni bir hadi elim. Tamam. Tam parça biterken de nakarat giriyor. Acaba Sagopa mı başlasaydı? İkinci bölümde mi öyle girseydi? Yani ben kendi düzenlememde yaptım öyle bir şey. Size şimdi dinletmeyeceğim ama. Sadece fikrimi anlattım. Siz kendiniz bakabilirsiniz. Benim fikrim bu. Ama ya bu ikisi de çok böyle müthiş bir enerjiye sahip bir ikili ve yaptıkları işte çok müzikal, çok lirikal olmuş zaten her türlü. Ama ikinci bölüme patron geldiğinde liriğinin gücü 5 katına çıkıyor bence. Yani Sagopa'dan sonra patronun liriği başladığı zaman acayip daha etkileyici vuruyor. Bana öyle geldi. Peki yeter, daha fazla konuşmayacağım. Yani zor bir analiz. Bakın söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Benim için zor bir analiz bu. Çünkü patron da çok yetenekli. Sagopa Kajmer bir efsane. Bu ikisinin bir araya gelmesine böyle laf atar gibi olmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmak hiç istemiyorum. İkisinin de yaptığı işleri kendi için çok beğeniyorum. Bir araya gelmesinde sadece acaba düzenleme öyle olsaydı daha mı iyi olurdu? Kendim denedim. Ben mutlu oldum. Ama bu hali de zaten bambaşka. Hani şu anda trendlerin ikincisine ne denir ki daha işte.